Arkadaşlar şimdi size anlatacağım olay var ya, ilk duyduğunuzda belki sadece ilginç bir suç hikayesi gibi gelecek ama biraz derine indiğinizde aslında bunun bir soygundan çok daha fazlası olduğunu, insan psikolojisinin sınırlarını, planlama yeteneğinin ne kadar ileri gidebileceğini ve en önemlisi de bir insanın gerçekten iz bırakmadan yok olup olamayacağını sorgulatan, aklınızı kurcalayan ve bittikten sonra bile zihninizde dönmeye devam eden bir gizem olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü bu hikaye sadece ne oldu sorusunu değil, aynı zamanda nasıl mümkün oldu sorusunu da beraberinde getiriyor. 1971 yılına gidiyoruz ve o günün atmosferini anlamak çok önemli. Çünkü o dönemde havaalanı güvenliği bugünkü gibi değil, insanlar uçağa binerken neredeyse hiçbir ciddi kontrolden geçmiyor. Kimlikler detaylı incelenmiyor, bagajlar X-ray'den geçmiyor ve bu da aslında farkında olmadan böyle bir plan için mükemmel bir zemin hazırlıyor. Yani daha en baştan sistemin içinde görünmeyen bir açık var ve bu adam sanki bunu herkesten önce fark etmiş gibi davranıyor. Ve işte tam da bu noktada sahneye giren o adam, yani kendisine Dan Cooper diyen ama aslında gerçek kimliği hala bilinmeyen bu kişi, dışarıdan bakıldığında o kadar sıradan, o kadar dikkat çekmeyen bir profil çiziyor ki belki de en büyük gücü tam olarak burada yatıyor. Çünkü insanlar genelde tehlikeyi farklı, garip ya da aşırı dikkat çekici olan şeylerde arar. Ama bu adam tam tersine sıradanlığın içine saklanıyor ve bu da onu görünmez hale getiriyor. Uçağa biniyor, yerine oturuyor, sigarasını yakıyor, içkisini söylüyor ve bu detay aslında çok kritik. Çünkü o anki rahatlığı sadece bir rol değil, aynı zamanda bir kontrol göstergesi. Yani bu adam sadece bir plan uygulamıyor, aynı zamanda çevresindeki herkesin algısını yönetiyor ve bu da onu sıradan bir suçludan çok daha farklı bir noktaya taşıyor. Ve sonra o küçük not sahnesi geliyor. Dışarıdan bakıldığında basit bir kağıt parçası ama aslında o an bütün olayın kırılma noktası. Çünkü o not açıldığında sadece bir tehdit ortaya çıkmıyor. Aynı zamanda bütün güç dengesi değişiyor. Çünkü artık kontrol yolculardan, mürettebattan ve hatta devletten çıkıp tek bir kişinin eline geçiyor. Ve bu kişi bağırmıyor, tehdit savurmuyor, panik yaratmıyor. Sadece sakin bir şekilde durumu yönetiyor ve burada çok önemli bir psikolojik detay var. Çoğu insan korku yaratmak için kaos çıkarır ama bu adam tam tersini yapıyor. Yani ne kadar sakin olursa karşı tarafın o kadar kontrol kaybı yaşayacağını biliyor ve bu yüzden her hareketi, her kelimesi, her bakışı aslında planın bir parçası haline geliyor. Çantamda bomba var dediği an bile bunu dramatik bir şekilde söylemiyor. Aksine neredeyse bir iş görüşmesindeymiş gibi düz, kontrollü ve net bir ton kullanıyor ve bu da karşı tarafın zihninde çok daha büyük bir etki yaratıyor. Çünkü tehdit bağırarak değil, kesinlik hissi vererek daha güçlü hale geliyor. Sonra talepler geliyor. $200.000, 4 paraşüt ve yakıt. Ama burada durup gerçekten düşünmek gerekiyor. Çünkü 4 paraşüt istemesi tamamen tesadüf değil. Bu aslında inanılmaz zekice bir hamle. Çünkü eğer tek paraşüt isteseydi yetkililer onun atlamayacağını düşünüp sahte ya da arızalı bir paraşüt verebilirdi. Ama 4 tane isteyince herkes şunu düşünmek zorunda kalıyor. Acaba rehinelerden birini de yanında götürecek mi? Ve işte bu ihtimal bile yetkililerin risk almasını engelliyor. Yani bu adam sadece fiziksel bir plan yapmıyor. Aynı zamanda karşı tarafın nasıl düşüneceğini de hesaplıyor ve bu da onu klasik bir suçludan çıkarıp adeta bir stratejiste dönüştürüyor. Uçak Seattle A'a indiğinde yerde yaşananlar ise bambaşka bir dünya. FBI, polis, kriz ekipleri herkes zamanla yarışıyor. Çünkü bir yandan yolcuların hayatı söz konusu, diğer yandan ise böyle bir olayın kontrolden çıkması ihtimali var. Ve bu süreçte yapılan her küçük hata geri dönülemez sonuçlar doğurabilir. Bu yüzden herkes mümkün olan en güvenli yolu seçiyor ve adamın istediklerini veriyor. Ama işin en çarpıcı kısmı şu: her şey onun istediği gibi ilerlerken bile o hala acele etmiyor. Hala panik yapmıyor. Hala kontrolü bırakmıyor. Çünkü onun planı sadece o anla sınırlı değil. Asıl hedef henüz gerçekleşmemiş durumda. Ve sonra yolcular indiriliyor. Herkes rahat bir nefes alıyor.
olayın bittiğini düşünüyor ama aslında hikaye tam o noktada başlıyor. Çünkü bu adam uçağı terk etmiyor ve yeniden havalanmasını istiyor ve işte bu an olayın basit bir uçak kaçırma olmadığını kesin olarak anladığımız an oluyor. Çünkü artık bu bir kaçış değil, bu bir kaybolma planı. Uçak tekrar havalanıyor. Gece tamamen çökmüş durumda. Aşağıda Washington eyaletinin yoğun ormanları, karanlık nehirleri ve engebeli arazisi var. Yani bir insanın düştüğünde bulunmasının neredeyse imkansız olduğu bir coğrafya. Ve bu detayın bilinçli seçilmiş olması ihtimali bile insanın tüylerini diken diken ediyor. Ve daha da ilginci, bu adam pilotlara nasıl uçmaları gerektiğini söylüyor. Belirli bir irtifa, belirli bir hız, iniş takımlarının açık olması gibi oldukça teknik detaylar veriyor ve bu da bize onun ya havacılıkla ilgili bir geçmişi olduğunu ya da bu plan için inanılmaz detaylı bir araştırma yaptığını gösteriyor. Ve sonra o an geliyor. Uçağın arka merdiveni açılıyor. İçeriye şiddetli bir rüzgar doluyor. Kabin sarsılıyor, sesler yükseliyor ve bu kaotik ortamda normal bir insanın en küçük bir tereddüt yaşayacağı bir anda bu adam sanki hayatının en doğal hareketini yapıyormuş gibi sakin bir şekilde paraşütünü takıyor ve kendini o sonsuz karanlığın içine bırakıyor. Ve işte tam burada hikaye bir anda gerçeklikten kopup adeta bir efsaneye dönüşüyor. Çünkü o atlayış sadece fiziksel bir hareket değil, aynı zamanda bir insanın bütün geçmişini, kimliğini ve varlığını geride bırakıp bilinmezliğe karıştığı bir an ve sonrasında sessizlik. FBI günlerce, haftalarca, aylarca arama yapıyor. Helikopterler havalanıyor. Ekipler ormanları tarıyor. Nehirler inceleniyor ama hiçbir kesin sonuca ulaşılamıyor. Yani ortada ne bir ceset var ne de yaşadığına dair net bir kanıt. Ve bu durum yıllar geçtikçe olayı çözülmemiş bir dosyadan çıkarıp modern bir efsaneye dönüştürüyor. Yıllar sonra bulunan o para parçaları ise gizemi çözmek yerine daha da derinleştiriyor. Çünkü bu bize sadece olayın gerçek olduğunu kanıtlıyor ama sonunu açıklamıyor. Ve işte şimdi asıl soru: bu adam gerçekten o gece öldü mü, yoksa bütün riskleri göze alıp tarihin en kusursuz kaçışını gerçekleştirerek hayatına bambaşka bir kimlikle devam mı etti? Çünkü bazı uzmanlar o şartlarda hayatta kalmanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyor. Bazıları ise bu kadar detaylı bir plan yapan birinin bunu da hesaplamış olabileceğini düşünüyor. Ve bu iki ihtimal arasındaki o ince çizgi bu hikayeyi bu kadar büyüleyici yapan şeyin ta kendisi oluyor. Ve belki de en rahatsız edici ihtimal şu: belki de o adam hiçbir zaman bulunmak istemedi. Belki de planının en önemli parçası sadece kaçmak değil, tamamen silinmekti. Ve eğer gerçekten bunu başardıysa, bu sadece bir suç hikayesi değil, insanlık tarihinin en kusursuz kayboluşlarından biri olabilir.